Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda Codex kullanımını, Visual Studio Code üzerinde Codex kullanımının nasıl yapılacağını, ayarlamaların çok basit zaten. Çok basit bir şekilde ayarlamaları nasıl yapabileceğimizi ve nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şu anda bugün itibariyle işte 2026 Ocak ayındayız. Bugün itibariyle Codex yani ChatGPT'nin, OpenAI'ın AI agent'ı, AI coding agent'ı yani kodlama agent'ı e, sadece Plus abonelerine ve Pro abonelerine açık. Free abonelere açık değil. Yani ücretsiz kullanıma açmadılar henüz. Plus abonesi ve Pro abonesi kullanabiliyor. Yani ücretli ChatGPT aboneliğiniz varsa kullanabiliyorsunuz. Belki ileride açar bilmiyorum. Ama hani Plus abonesi ya da Pro abonesi olan varsa içimizde nasıl kullanacağını şimdi anlatacağım. Şimdi ChatGPT'nize login olun. ChatGPT'nizi tabii ki Plus abonesiyseniz Plus, Pro ise Pro o abonelikle üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim aboneliğim şöyle bakın isterseniz. Hmm, Böyle gösterelim. Ayarlardan bakınız arkadaşlar. Burada hesap diyelim. Bakın burada ChatGPT Plus diyor. Gördünüz mü? ChatGPT Plus. Bakın bunların içinde neler var diyor. Codex ile kod yaz ve uygulama geliştir diyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde kendinize kontrol edebilirsiniz aboneliğinizin hangisi olduğunu. Plus aboneleri kullanabiliyor. O yüzden ben de kullanacağım. Şimdi chatgpt.com Codex şu adrese geleceksiniz. Bu normal chatgpt.com chatgpt.com// yeni bir tab açın buraya. Codex yazdığınız zaman karşınıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi burada kendi idende dene diyor bakın Visual Studio Code'da. Buna tıklayabilirsiniz. Ben bunu login olma o yüzden gösteriyorum. Visual Studio Code. Burada birkaç da seçenek var. Visual Studio Code. Visual Studio Code adlı uygulamayı aç dedim geldi. Eğer hani değiştirirler belki burada gözükmeyebilir. Burada gözükmüyorsa burada hani belki alırlar. Şu anda böyle buraya koymuşlar ama burada gözükmüyorsa Visual Studio kodu açıp burada extensionların içinde Codex, OpenAI Coding Agent. Bunu arattırın arkadaşlar. Şu bakın üretici OpenAI olsun. Burada install tuşuna basın. Do you trust publisher? Tabii ki güveniyorum. Çünkü ChatGPT kullanıyorum zaten OpenAI'nin dedim. Devam ediyorum, bekliyorum. Yüklüyor. Şimdi yani bir extension yüklüyoruz. Bir extension yükleme işlemini yapıyoruz. Installing yazıyor bakın. Bunu bekleyeceğiz. Kurulum tamam bakın. Kurulum tamamlandı. Nereden anlıyorum? Uninstall yazısı aktif hale geldi. Disable yazısı aktif hale geldi. Kurulum tamamlanmış durumda. OpenAI Coding Agent şu anda e, hazır. Yüklendi arkadaşlar. Şöyle kapatalım bunu. Bakın arkadaşlar sol tarafa Codex'in sembolü geldi. Bu aynı zamanda ChatGPT'nin de sembolü hatırlayan arkadaşlar varsa. Bakın bu gelecek. Yani bu geldiyse buraya o zaman yüklediniz demektir. Yani Codex extension başarılı bir şekilde yüklendi demektir. Burada göreceksiniz. Şimdi bir kod yazalım. Şimdi burada önce şuna bir basın. Önce buna bir basın arkadaşlar. Daha sonra kod yazma işlemini yapacağız. Bakın Codex'in bu ekranı açıldı. Bu soldaki ekran Codex'in ekranı olacak. Buradan promptlarınızı yazacaksınız. Şimdi burada sign in with the ChatGPT diyeceksiniz. Do you want code to open the external website diyor. Open diyorsunuz. Tamam mı? Bakın buna benim hesabınız yani sizin de tabii kendi hesabınız var. Benim de böyle bir hesabım var. Bu e-mail adresiyle bununla bir giriş yapmanızı istiyor. Tamam mı? Buna authentication veriyorsunuz. Yani Visual Studio Code üzerinden AI agent yani bu bir AI agent'ı agentik yapılar dediğimiz bunlar. İşte bir agent çalışacak arka tarafta. Sürekli ChatGPT'ye prompt gönderecek, edecek, cevap alacak, onları buraya getirecek. Arka tarafta çalışacak. Bunun çalışabilmesi için buraya şifre gireceğiz. Ama benim burada hani şifrem vardı falan. O evet olabilir onu siz kullanıyorsunuz ama buna şimdi yetki vereceksiniz. Yani Codex'e yetki veriliyor. Devam et diyorsunuz. Şifrenizi gireceksiniz. Yani bu kullandığınız şifre ChatGPT şifresi. Devam et diyeceksiniz. Bakın devam ettiğinde ChatGPT hesabını bağlamak için bunu iletilir diyor. Yani Visual Studio ile OpenAI arasına bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Codex extension'ının çalışması için. Devam diyorum. Signed into Codex diyor. Artık signed in oldunuz arkadaşlar. Signed in olduğunuz için artık bunu kapatabilirsiniz diyor. O sayfayı kapatın. Şunu da
Şu neymiş? Codex in your IDE, Codex navigates bilmem ne bilmem ne bilgi veriyor bize. Next diyor. Şunları bir geçmemiz lazım. Next diyor. Evet. Tamam. Evet. Şimdi hazır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu kullanabilmemiz için yani Codex'te prompt yazıp işte kod ürettirebilmemiz için bizim bir folder açmamız lazım ya da var olan bir folder'ı kullanmamız lazım ya da yeni folder oluşturacaksınız. Burada file'a gelin. Tamam. Open folder deyin. Burada mesela benim Python folder'ım var. C'nin altında. Ben daha önce oluşturmuştum. Python kodlarım vardı. Burada kullanacağım. Tamam mı? Kodex'i. Burada mesela Python kodlarım için destek alacağım. Bu klasörü seçiyorum. Python klasörü içinde zaten. Seç dedim. Klasör seçildi. Evet, benim daha önce yaptığım bir kod varmış bu dizinin içinde. En son o açıkmış. O geldi. Yani en son açık olan kod geldi. Bunu kapatıp istediğiniz farklı kodu da açabilirsiniz. O dizinin içindeki. Şimdi burada bakın. Burada Codex simgesine tıklayacağız. Codex prompt yazma yerimiz geldi. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yazacağım. Koddaki while döngüsünü eee, nasıl değiştirelim? Döngüsünün içini çok basit bir örnek yapacağım. Sayının küpünü küpünü yanlış yazdım. Küpünü alacak şekilde değiştir diyorum. Bakın. Bu karesini alıyorum burada ben. Küpünü alacak şekilde değiştiriyor. Şu an çalışıyor AI Agent. Hangi dosyadaki while döngüsünü bu klasördeki aday bu diyor. Tabii şimdi bu açık ama şu anda bu bütün klasörlerin içine hakim. Yani ben çok basit bir örnek yaptım çünkü çok fazla burada hani uzun bir video olmasını istemiyorum ama normalde kodunuzun içinde mesela bir proje çalışması olur. Bir proje kapsamında birbirleriyle ilişkili mesela onlarca yüzlerce dosya olabilir. Hepsini değiştiriyor normalde. Ama benim o klasördeki dosyalarım arkadaşlar eğitim amacıyla oluşturduğum birbirinden bağımsız Python dosyaları. O yüzden hani ben en son açık olan da buydu. Hani bunun üzerine örnek vermek istedim. Ben bu metni yazınca o bütün bu klasörün içindeki C'nin altındaki Python klasörünün içindeki bütün dosyalara baktı. Benim sorumun cevabını uygun olabilecek bunun olduğunu gördü. Evet şu diyor bu klasördeki aday diyor bunu mu istiyorsun diyor. Onu mu değiştireyim diyor. Evet, evet diyelim. Onu değiştirecek bakın. Evet. Şimdi değişiklik işlemlerini yaptı. Burada hani kontrol edebilirsiniz. Şöyle bu tarafı büyütüp kodu da böyle bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle şunu da aşağı çekip biraz. Bakın sayının karesi bu şekilde değiştireceğim diyor. Apply diyor. Apply these changes diyor. Size soruyor. Yani siz izin vermezseniz apply etmiyor. Bizim çok basit, çok kısa bir değişiklikte bu kısaca yazdı ama mesela kodunuzda çok farklı yerde çok farklı değişiklikler varsa onları da gösteriyor. Burada istediğiniz izin veriyorsunuz. İşte allow once diyorum ben. Dedim bakın değiştirdi kodu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın while döngüsünün içini küp hesaplayacak şekilde güncelledim. Metni de küpe olarak değişti. Metni de değiştirdi bak ben istemediğim halde. Bravo. Yani bakın burada metni karesiydi küpü yaptı. Hesaplamayı da o şekilde yaptı. Gelin çalıştıralım kodu. Lütfen bir sayı giriniz. 3 girelim. Çünkü doğru bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Çıkmak için eksi bir giriniz diyor. Eksi bir girdik çıktık. Bu şekilde çok basit kullanabilirsiniz. Buradaki hani amacımız burada hani çok basit bir örnekle Codex'i Visual Studio Code'a kurmak ve onu örnek bir projede, örnek bir kod üzerinde nasıl çalıştığını göstermekti amacım. Bu video bunun için gerçekten yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizler de denemelerinizi yapın. Deneye deneye hani farklı şeyleri de sizler de keşfedeceksiniz. Videomu sonlandırmadan önce benim Udemy'deki kurslarımı indirimli satın alabilmek için bakın indirim kupon kodları ve linklerin olduğu sitemin adresini açıklama kısmına koyuyorum. Bu videonun açıklamasına orada tıklayıp siteye gidip bu sitede istediğiniz kursu bakın kursların logoları da burada. C, C++, SQL, Python, makine öğrenmesi birçok kurs var. Bunları indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz buradaki linkleri kullanarak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.